Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz kıyır kıyır şerbetini içine hapsetmiş çok lezzetli şerbetli bir tatlıyla geldim. Yapımı çok kolay, baklava tadında nefis bir lezzet. Görüntüyü görüyorsunuz. Bu nefis tatlıyı nasıl hazırladım? Buyurun yapımını görelim. Öncelikle 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, bir parça da limon içine ekleyerek öncesinde güzel karıştırıyorum. Daha sonra ocağa bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısık ateşe alıyorum. Sadece 10 dakika kaynattıktan sonra şerbetimiz hazır duruma geliyor. Şerbeti önceden hazırlıyorum ki şerbetimizin soğuması için. Diğer malzemeleri de görüyorsunuz. Hepsi kolay bulunan malzemeler. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle 150 gram oda ısısında bekletilmiş yumuşak tereyağı. Üzerine 2 adet yumurta, 1 adet yumurtanın sarısını içine ekleyip akını üzeri için ayırıyorum. 1 çay bardağı pudra şekeri, 3 yemek kaşığı irmik, 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı nişasta ekledim. Mısır nişastası. Şimdi toplamda 3 su bardağı un kullandım. Ununu azar azar kontrollü bir şekilde ekledim. Bir anda hepsini eklemedim. Un miktarı değişebilir. Kontrollü bir şekilde azar azar ekleyelim. 2,5 su bardağı da kullanabilirsiniz un. 3 su bardağı da kullanabilirsiniz. Değişebilir. Bu arada torunlarım da hamur işine çok meraklı. Etrafımda dönüp dolaşıyorlar. Bir an önce bitirmek istiyorlar. Kendileri yapmak istiyor. Evet. Ben şam fıstığını şöyle bir robottan geçirdim. Biraz iri parçalar halinde bıraktım içinde. Şimdi bu hamurumuza ekliyoruz. Yaklaşık 1 su bardağı kadar fıstık içi kullandık. Ceviz de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Evet, hamurumuz kıvamını buldu. Bütün fıstıkları yedirdik. Şimdi bunu eşit parçalara bölüyoruz. Seni görünmez edebilirim ama aynada yine de kendini göreceksin. Hepsini ayarlayıp 5 eşit parça olarak hazırladım. Gösterdiğim şekilde elimle rulo yaptım. Bu arada şerbetimiz kaynadı. Ocağın altını kapattım. Ayrı bir kaba bıraktım. Soğumasını bekliyoruz şerbetin. Kavrulmuş kadayıf kullanıyorum. Öncelikle yumurta akını ayırmıştık. Güzelce her tarafına sürelim yumurta akını. Daha sonra kavrulmuş kadayıflara bulayalım her tarafını güzel bir şekilde. Borcamı alıyorum. Borcamın altını hafif yağladım. Borcama alıyorum. Hazırladıklarımı. Bu şekilde çıtır çıtır oluyor. Gerçekten denemenizi öneririm. Her tarafına yumurta akını sürdükten sonra kavrulmuş çıtır kadayıflara buluyoruz.
Evet, gördüğünüz gibi pratik bir şekilde hepsini hazırladıktan sonra 2 parmak genişliğinde kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi tatlılarımız artık pişirmek için hazır. Fırınımı çalıştırdım. Önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika içinde pişti. Görüntüyü görüyorsunuz. Gayet güzel kızardı. Şimdi hemen vakit kaybetmeden soğutmuş olduğum şerbetle buluşturuyorum. Evet, en az 2 saat kadar bekletmek gerekiyor. Üzerini süslüyoruz. Ayırdığımız fıstıkla üzerini güzelce süsleyelim. Eğer fıstık yoksa tamamını ceviz içiyle hazırlayabilirsiniz. Gerçekten kıyır kıyır çok şahane bir tatlı ortaya çıktı. Denemenizi öneririm. Buraya kadar da izlediyseniz ve videom sizin için faydalı olduysa lütfen beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz ben video paylaştığımda size bildirim gelir. Evet, dinlendirdik tatlımızı. Gayet güzel bir görüntü. Çıtır çıtır, içi hamur olmayan nefis bir lezzet ortaya çıktı. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bu da ertesi güne kalan görüntüsü bu şekilde. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyet olsun.